Herkese merhaba. Bugün çoğumuzun artık geçmişte kaldığını düşündüğü bir konuya, tüberküloza, yani vereme yakından bakacağız. Ama göreceksiniz ki bu kadim katil aslında hala aramızda ve sandığımızdan çok daha büyük bir tehdit. Şimdi size şok edici bir rakam vereceğim. Hazır mısınız? Dünya nüfusunun tam 1/3'ü, evet 1/3'ü vücudunda tüberküloz basillini taşıyor. Yani etrafınızdaki her 3 kişiden biri bu bakteriyle enfekte durumda. Ve bu durum sadece bir istatistikten ibaret değil. Tüberküloz her bir yıl yaklaşık 2 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu da onu gezegenimizdeki en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri yapıyor. Gerçekten de inanılmaz bir rakam. İşte asıl soru bu. Nasıl oluyor da bu kadar eski bir hastalık, modern tıbba rağmen hala bu kadar etkili olabiliyor? Gelin, şimdi bu sorunun cevabını bulmak için vücudumuzun içinde verilen o mikroskobik savaşa doğru bir yolculuğa çıkalım. Evet, şimdi o mikroskobik savaş alanına iniyoruz. Bakterinin vücudumuza girdiği o ilk andan itibaren neler yaşandığını adım adım takip edelim. En basit haliyle başlayalım. Tüberküloz ya da kısa adıyla TB, Mycobacterium tuberculosis denen bir bakterinin yol açtığı bir enfeksiyon. Genellikle akciğerleri hedef alsa da aslında vücudun hemen hemen her yerine yayılma potansiyeline sahip. Peki süreç nasıl işliyor? 4 temel aşaması var. Önce bakteri nefes yoluyla vücudumuza sızıyor. Sonra bağışıklık sistemimizin öncü askerleri yani makrofajlar onu yakalıyor. Bu temasla birlikte tüm sistemde bir alarm veriliyor ve topyekün bir savunma başlıyor. Son aşamada ise bakteri granülom dediğimiz bir tür biyolojik hapishanenin içine kapatılıyor. İşte burası işin en kritik noktası. Bakteri o hapishaneye kapatıldıktan sonra ne oluyor? Çünkü bu kuşatmanın sonucu bizi iki bambaşka senaryoya götürüyor. Ya sessiz bir ateşkes ya da topyekün bir savaş. İşte o iki senaryo. Bir yanda latent enfeksiyon var. Burada bakteri hapishanede, kontrol altında. Kişi hasta değil, belirti göstermiyor ve en önemlisi hastalığı kimseye bulaştırmıyor. Diğer yanda ise aktif hastalık var. Yani bakteri hapishaneden kaçmış, hızla çoğalıyor, kişiyi hasta ediyor ve artık başkalarına da bulaşabilir hale geliyor. İyi haber şu ki, enfekte olan insanların çok büyük bir kısmında, yani yaklaşık %90'ında bağışıklık sistemi galip geliyor. Bakteri ömür boyu o hapishanede, yani latent, uykuda kalıyor. Ama ya geri kalan o %10, işte onlar için bağışıklık sisteminin zayıfladığı herhangi bir an bu sessiz ateşkesin sonu anlamına gelebiliyor. Bakteri aktif hale geçtiğinde vücut adeta yardım çağrısı gönderiyor. 2 haftayı geçen inatçı öksürük, ateş, durup dururken kilo vermek, gece terlemeleri, sürekli bir yorgunluk hali, bunlar ateşkesin bozulduğunun ve savaşın başladığının en net işaretleri. Peki bakteri savaşı başlattığında tıp dünyası nasıl bir karşı taarruza geçiyor? Şimdi gelin tedaviye giden o uzun ve meşakkatli yola bir bakalım. Tüberküloz tedavisinde sihirli bir hap yok. Çünkü bu bakteri hem çok yavaş yürüyor hem de vücudun derinliklerinde saklanabiliyor. Bu yüzden onu alt etmek için en az 6 ay süren ve birden fazla ilacın birlikte kullanıldığı bir maraton gerekiyor. Standart tedavi rejimi işte böyle işliyor. İlk 2 ay 4 farklı ilaçla yoğun bir saldırı yapılıyor. Buna başlangıç aşaması diyoruz. Kalan 4 aydaysa 2 temel ilaçla devam aşamasına geçiliyor. Amaç bakteriye farklı cephelerden saldırarak direncini kırmak ve tamamen yok etmek. Tedavinin bu kadar uzun sürmesi bir riski de beraberinde getiriyor. Hastaların kendilerini daha iyi hissettiklerinde ilaçları bırakması. İşte bu riski ortadan kaldırmak için Dünya Sağlık Örgütü doğrudan gözetimli tedavi denen bir strateji öneriyor. Yani bir sağlık görevlisi hastanın her bir doz ilacı içtiğinden bizzat emin oluyor. Peki ya o tedavi yarım kalırsa? İşte o zaman çok daha tehlikeli bir düşman ortaya çıkıyor. Çok ilaca dirençli tüberküloz. Bu tür standart ilaçlara karşı bağışıklık kazanmış demek. Tedavisi ise çok daha uzun, çok daha pahalı ve vücut için çok daha yıpratıcı olabiliyor. Şimdi merceğimizi biraz daha genişletelim. Bu mikroskobik savaştan çıkıp dünyanın tüberküloza karşı yürüttüğü küresel mücadeleye bir göz atalım. Bu küresel mücadelenin temelinde Dünya Sağlık Örgütü'nün DATS adını verdiği bir strateji yatıyor. Az önce bahsettiğimiz doğrudan gözetimli tedavi de aslında bu kapsamlı planın sadece bir parçası.
DOT stratejisi 5 temel direk üzerine kurulu. Adeta kapsamlı bir savaş planı. Başarı için her bir parça çok önemli. Hükümetlerin bu işi ciddiye alması, hastaların doğru teşhis edilmesi, tedavinin gözetim altında yapılması, ilaçların asla tükenmemesi ve tüm bu sürecin sürekli izlenip değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün bu çabanın hedefleri ise son derece net ve hayati. Hastaları iyileştirmek, önlenebilir ölümlerin önüne geçmek, hastalığın yayılmasını durdurmak ve en önemlisi o korkutucu ilaç direncinin gelişmesini engellemek. Ve bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Tüberküloz aslında tedavisi olan bir hastalık ama biz onu tedavi etmeyi bir türlü tam olarak başaramıyoruz. Peki bu kadim düşmanı nihayet dize getirmek için sadece daha iyi ilaçlardan daha fazlasına mı ihtiyacımız var? Belki de asıl mücadele bakteriyle değil, yoksulluk, eşitsizlik ve ihmalkarlıkla. Düşünmeye değer.